Herkese merhaba vahşi vatanı insanları. Çiftlik savunması. Yani değerli eşyalara giden yollara daha fazla eşyalar koyun diyor. Tabii ki de en önemli unsurlardan bir tanesi çiftliğiniz baskın altındayken yani saldırı altındayken karakterinizi çiftlikte bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Unutursanız sonuçlarını gösteriyorum size. Şöyle çiftlik baskını için arkadaşlar karakteri çiftlikte bırakmamıştım ben. Tabii ki de haydutların her zamanki gibi en önemli hedefleri depolarınız olacaktır arkadaşlar. Şöyle sağ tarafta çalınan ögeleri görebilirsiniz. Şöyle üst kısımda projelerden bir set oluşturmuştum arkadaşlar. Tamamıyla bu kısımdan saldıramıyorlardı. Tabii ki de alt kısımlar tamamıyla savunmasız. Bu yüzden de hem tezgahları hem depoları bulabildikleri tüm her şeyi kapasiteleri dolana kadar çalacaklar için şöyle göstereyim arkadaşlar. Kapasiteleri dolana kadar ne varsa mesela 100 barutumuzu çalmışlar. Depomuzda daha var ama yapacak bir şey yok. 100 tane barutumuzu çaldılar. 20 tane demir külçemizi, demir silah parçalarımızı çaldılar. Şöyle granit bloğumuzu çaldılar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bunlar çalınan ögelerimiz. Mesela 9 tane bağlantı elemanımızı çaldılar. Bir tane Cold Warcoz'umuzu çalmışlar. Şöyle 6 tane kahverengi bes tüfeğimiz vardı. 4. kademe. Sökülmesi için bekliyordu. Onları çalmışlar. Yemlerimizi çalmışlar. Şöyle kill bloklarımızı çalmışlar. Yani çalınan ögelerimiz bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi siz olun. Karakterinizi çiftlikte bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Yoksa sonuçları bu şekilde oluyor. Şöyle tezgahlarınızı, depolarınızı kırarlar. Özellikle zaten hedefleri depolar. Gördüğünüz gibi çalınan malzemeler bunlar. Bunları peyderpey olarak bir sonraki haydut sulasından geri alacağız arkadaşlar. Çalınması bir bakıma iyi. Bunu örnek olarak gösterebilmem açısından. Tabii karakterimi çiftlikte unutmam tamamıyla bir aptallık da olabilir. Ama herkesin başına gelebilecek bir unsur. En azından bunu gösterebilmem için benim de başıma gelmesi iyi bir şey diye bakıyorum. En azından size anlatabilmem için. Çünkü herkese söylüyoruz çalınan malzemelerinizi geri alabilirsiniz diye. Nasıl alabileceklerini göstermenin bir yolu bu da. Şöyle hemen kısaca şöyle kapatalım. Çiftliğimizi onaralım. Şöyle kısaca anlatayım size arkadaşlar çiftliğe nasıl bir savunma yaptığımı. Şöyle zaten az önce de görmüş olduğunuz gibi üst kısma projeleri kullanarak doğal bir set oluşturdum arkadaşlar. Şöyle herhangi bir şekilde haydutlar buraya giremiyor. Yani bu kısımlardan giremiyorlar. Mecburen bu taraftan dolanıyorlar ya da diğer taraftan dolanıyorlar. Eğer karakterimiz çiftlikte olsaydı buradan gelecekleri için karşılayabilirdik. Veya da diğer taraftan geliyor olsalardı yine karşılayabilirdik. Mütevazi ufak bir çiftlik yapmaya çalıştım arkadaşlar. Yine aynı şekilde buradan gelselerdi bir şekilde karşılayabilirdik. Tabii şu an duvarlarımız en zayıf halinde. Çünkü şöyle göstereceğim arkadaşlar. Çift sıra duvar bir nebze yeterli arkadaşlar ama bunları ne kadar geliştirirseniz yani kademe olarak yükseltirseniz şöyle örnek göstereyim. Tabii kill bloklarımızı çaldıkları için onu örnek gösteremiyorum. Ne kadar geliştirirseniz, seviye atlatırsanız sizin için o kadar daha iyi olur. Şu an bizim sadece tahta duvarlarımız var. Duvarlarımızın içinde şöyle tezgahlarımız var arkadaşlar. Ben tezgahları koydum. Çünkü tezgahları kırsalar da önemli değil. Asıl korumamız gereken yer buradaki depolar arkadaşlar. Depoların bir kısmını projelerle, bir kısmını da duvarlarla korumaya çalışacağım. Şöyle kısaca bir tur atmak istersek arkadaşlar. Dediğim gibi en çok kullandığımız tezgahlardan bir veya depolar yemek deposu, şifa deposu, giysi deposu, silah ve aksesuar deposu. Sonra da atımızı atlayıp çıkışımızı yapacağız arkadaşlar. Şöyle sandıklar zaten orta kısımda. İstediğiniz gibi fazla ürünlerinizi koyabilirsiniz. Şöyle kullanabileceğimiz hayvanlarımız bu şekilde. Şöyle hemen yogimizi yanımıza alalım. Tabii alabilmek için en azından bir parça et koyalım ki şöyle yogimizi yanımıza alalım.
Gidelim kampa teslim edelim aynı zamanda. Dediğim gibi arkadaşlar şöyle kullanış açısından kendinize göre nasıl rahat ediyorsanız, ayarlayabiliyorsanız o şekilde ayarlayın. Ama şöyle projeleri kullanarak doğal setler oluşturabilirsiniz çiftliğinizin etrafında. Tamamıyla üst kısma kapalı. Haydutların gelebileceği iki kısım var arkadaşlar. Bir tanesi sağ taraftan, çünkü depoya yöneldikleri için. Yani bu kısımdan. Bir diğeri de sol taraftan. İlerleyen süreçlerde buradaki çiftliğimin duvarlarını geliştirerek, özür dilerim. Çiftliğimin duvarlarını geliştirerek gelmelerini engelleyeceğim arkadaşlar. Bu kum torbaları ya da şöyle demir kazıklar da ekleyebilirsiniz ama bunlar çok fazla bir hasar vermiyor zaten arkadaşlar. Çok fazla bir caydırıcılığı yok. Ben sadece kalabalık olsun diye koydum en azından. Şöyle duvarlarınızı ne kadar geliştirirseniz savunmanız o kadar güçlenir arkadaşlar. İç kısmı tamamıyla kullanış açısından değerlendirdim arkadaşlar ben. Bir de minimal olarak tutmaya çalıştım. Bazı arkadaşlar menüden kullanabiliyor depolarını. Şöyle tezgahlarını hemen göstereyim. Mesela ateş. Şöyle hemen. Tabi bunları yakmaya gerek yok da. Ya da mutfak. Şöyle hemen bu yemekten bir tane yapmışız zaten. Diğer yemeklerimizden de var. Şöyle taş kesici. Dediğim gibi tezgahları buradan kullanan arkadaşlar da var. Şöyle bunu yükseltebilirmişiz. Ama granitimizi çaldıkları için bunu da yükseltemiyoruz tabi. Şöyle en basit örnek olarak menüden kullanıyorsanız eğer tezgahlarınızı tek tek dolaşmak zorunda değilsiniz. Ama zaten arada duvar olsa bile şöyle tezgahlarınıza geçiş yapabiliyorsunuz. Manuel olarak tezgahlarını dolaşan arkadaşlar için örnek olarak gösteriyorum. Mesela en basiti, bir dünya barutumuzu çaldılar ama biz yine 3-5 olarak yapalım. Şöyle bir tane aldık. Şöyle hemen bunları da basalım. Dediğim gibi tezgahları manuel olarak dolaşıyorsanız yine buradan erişim sağlayabiliyorsunuz. Şöyle ufak, minimal bir çiftlik düzeni yaptım. Zaten en çok kullandığımız depolar arkadaşlar yemek. Yemeğimizi aldık. Şifamızı aldık. Giysimizi giydik. Silahımızı aldık. Aksesuarımızı ayarladık. Panodan görevimizi aldık. Ve atla çıkış yaptık. Şu an için at olmayan arkadaşlar da kendilerine bu bölgeye ya da diğer bölgeye herhangi bir çıkış yapabilirler. Şimdi bizden çalınan ögeleri nasıl geri alabiliyoruz onu göstereceğim arkadaşlar. Bir tane haydut sulamız vardı. Onu biz kullanmıştık. Şu an genel haritada haydut sulamızın yeri belli zaten. Gidelim. Haydut sulamızdan bizden çalınan ögeleri geri alalım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Çalınan ögelerimizi geri alabilmek için yine zaten standart haydut sulasına gelirken bütün zırhımızı ve silahımızı bırakıyoruz. Çıplak bir şekilde geliyoruz ki buradaki bütün ögeleri alabilelim diye. Çalınan ögelerimizi geri alabilmek için arkadaşlar yine tekrardan haydut sulasına geldik. Yani bir sonraki şöyle en büyük ganimetin olduğu sandıkta arkadaşlar şöyle normalde bu iki öge olmaz arkadaşlar. Yani bu zaten bizim çalınan ürünlerimizden bir tanesiydi. Bu da çalınan ürünlerimizden bir tanesiydi. Yani şu şekilde bu haydut sulasına her geldiğimizde böyle iki bölme olarak bir bölme silah ya da bir bölme diyelim ki 20 tane kil çalmışlardı mesela. 20 tane kil. Haydut sulasına her geldiğimizde arkadaşlar mesela çalınan silahlarımız varsa böyle iki parça, mesela bunu çalınan silahımız olarak düşünün. Şöyle en alt kısımda iki parça silah olarak bunu alabiliriz. Mesela 100 tane barutumuz çalınmıştı. Şöyle iki bölme olarak yine silahların ve demir aletlerin olduğu yeri düşünün. İki bölme olarak 20-20 olarak çalınan ögelerimizdeki barutları geri alabiliyoruz arkadaşlar. Her geldiğimizde böyle iki bölme yani ekstra iki parça olarak burada haydut sulasında çalınan ögelerimizi geri alacağız arkadaşlar. Her geldiğimizde. Dediğim gibi çiftlik savunması önemli arkadaşlar. Bu şekilde çalınan ögelerimizi de geri alabiliyoruz.
İnsanlık hali, herkes unutabiliyor ya da savunurken ufak dalgınlığına geliyor. Hata yapabiliyor. Eşyalarını çaldırabiliyor. Çalınan ögelerde yine aynı şekilde haydut sılasına gelerek arkadaşlar ekstra ikişer bölme olarak parça parça geri alabiliyorsunuz. Çiftlik savunması ve çalınan ögeler nasıl geri alınır videosu bu şekilde oldu arkadaşlar. İyi ki çaldırmışız. Yani en azından bu vesileyle çalınan ögeler nasıl geri alınır kısa kısa. Bir sonraki haydut sılasına tekrar geldiğimde tekrardan ekleme yaparım isterseniz. Ama standart olarak bir öge çalındığı zaman haydut sılasına geldiğinizde ikişer bölme olarak çalınan ögelerinizi parça parça geri alabilirsiniz. Şimdilik haydut sılasında ve haydutların bizden almış olduğu kaynaklar haydutların deposunda duracak ve parça parça biz onları geri alacağız arkadaşlar. Çiftlik savunması, çiftlik düzeni az çok anlamışsınızdır zaten arkadaşlar. Ne kadar duvarlarınızı geliştirebilirseniz, ne kadar savunmanızı arttırabilirseniz, yani önemli olan depolarınızı korumak zaten arkadaşlar. Gördünüz zaten saldırıda da direkt eve girdiler ve depolara doğru yöneldiler. Tamamıyla arkadaşlar şans eseri çok fazla bir öge kaybetmedik. Ama çok daha değerli, çok daha önemli kaynaklarımızı da kaybedebilirdik. Siz olun her zamanki gibi. Çiftliğinizi saldırı altındayken karakterinizi çiftlikte bırakın arkadaşlar. Benim gibi sağ solda unutmayın. Çalınırsa da kaynaklarınız haydut sırasından parça parça geri alabiliyoruz. Kendinize iyi bakın. Her zaman söylediğim gibi daha iyisi sizin olsun arkadaşlar.